Fenerbahçe Samsunspor'u deviriyor. Daha ilk maçında Anthony Musaba adeta bir yıldız gibi parlıyor ve Süper Kupa finaline günler kala transfer kazanı fena halde kaynıyor. Önümüzdeki kaynaklar bir hayli sıcak. Bu derinlemesine analize hazır mısın? Hem de nasıl? Bakalım bu hafta masadaki kartlar şampiyonluk yarışının nasıl yeniden karışacak? Hep birlikte bir dalalım. Çünkü bu sadece bir maç sonucu ya da bir transfer haberi değil. Değil, kesinlikle değil. Takımların stratejileri, riskleri ve hedefleri hakkında çok şey söylüyor aslında. O zaman gecenin adamıyla, Anthony Musaba ile başlayalım. Adam Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkıyor. O da ne tesadüf eski takımı Samsunspor'a karşı. Ve 2 asistle maça damgasını vuruyor. Yani bundan daha sinematik bir başlangıç yazılamazdı herhalde. Yazılamazdı. Bu transferin neden bir fırsat transferi olarak adlandırıldığını sanırım ilk 90 dakikada gördük. Rakamlar neydi tam olarak? Tanışılan rakamlar 5-6 milyon avro civarında. Hmm. Şimdi piyasadaki diğer kanat oyuncularına bakıyorsun. Hani Neneses gibi isimler için 18-20 milyon avrolar telaffuz ediliyor. Aradaki fark muazzam. Kesinlikle. Fenerbahçe burada belli ki bir potansiyel görmüş ve piyasa değerinin çok altında bir mücevher bulmuş gibi duruyor. Ama burada bir risk de yok mu? Yani sadece bir maç izledik sonuçta. Oyuncunun istikrar sorunu yaşama veya ne bileyim Süper Lig'in o sertliğine, o kaotik temposuna uyum sağlayamama ihtimali de var. Bu fırsat transferinin bir hayal kırıklığına dönüşme riski ne kadar sence? Elbette risk her zaman var. Bu transferin doğasında olan bir şey. Ama Musaba'nın performansında beni asıl etkileyen şey, asistlerinden ziyade oyun profili oldu. Evet, bu bir maçlık parlama gibi durmuyor. Adam sürekli dikine gitmeyi deniyor. Top ayağındayken rakibin üzerine korkusuzca dribbling yapıyor ve en önemlisi Topsuz oyundaki eforu, aynen topsuz oyunda inanılmaz bir efor sarf ediyor. O pres gücü, defansa yardıma gelişi, işte bunlar istikrar vaat eden özellikler. işte bu Tedesco'nun imza anlarından biri. Sadece forvetlerin değil, kanat oyuncularının bile bu kadar disiplinli bir şekilde pres zincirine dahil olması takımın çehresini tamamen değiştiriyor. Tabii canım. Geçen sezon bunu yapamadıkları için ne kadar çok puan kaybettiklerini biliyoruz. Kesinlikle. Maç içinde öyle bir an var ki bu anlattıklarımızı tek bir karede özetliyor. 40. dakika. Evet, hatırlıyorum o anı. Top Samsunspor'da, oyun rakip yarı sahada kuruluyor. Sağ kanatta oynaması gereken Musaba, kendi mevkisini terk edip sahanın öbür ucuna yani sol taç çizgisine kadar gidip pres yapıyor. İnanılmaz bir depar attı orada. O pres topu kazandırıyor, devamında gelişen atak Asensio'nun direkten dönen şutuyla sonuçlanıyor. Bu tek bir an, oyuncunun sadece yeteneğini değil, oyun aklını, fedakarlığını ve teknik direktörün sistemine ne kadar sadık olduğunu gösteriyor. Bu bir antrenör için paha biçilmez bir şey. Bir de işin duygusal boyutu var. Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı ve röportajda o meşhur cümleyi kurdu. Çocukluk hayalimdi. Ah, evet. Bu cümle anında sosyal medyayı ikiye böldü tabii. Bölmesi çok doğal. Bir taraf diyor ki adam Hollanda'da büyümüş, Ferdi Kadıoğlu gibi Türk arkadaşları var. O ortamda Fenerbahçe'yi duyması, sevmesi, hayal kurması gayet olası ve samimi. Ki bu romantik ve aslında akla yatkın bir bakış açısı. Kesinlikle. Diğer taraf ise daha şüpheci yaklaşıyor. Her gelen oyuncu aynı şeyi söylüyor. Çocukluk hayalin neden Ajax, Liverpool ya da Bayern Münih değil de Fenerbahçe? Bu da geçerli bir soru tabii. Ama bu tartışmaların ortasına bir de Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklaması düştü. Evet, o da ilginçti. Musava'nın maç içinde tribünleri coşturmasını eski takımına karşı saygısızlık olarak yorumladı. Ya burada biraz empati kurmak gerekiyor bence. Oyuncu Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine gelmiş, on binlerce taraftarın önünde ilk sınavını veriyor. Üzerinde kendini kanıtlama baskısı var. Müthiş bir baskı. O coşku, o hırs, eski takımına bir mesaj vermekten çok yeni taraftarına ben buradayım, size layık olacağım deme arzusundan kaynaklanıyor. Doğru. Henüz takımla birkaç antrenman yapmış birinden bahsediyoruz. O anki duygu yoğunluğunu tahmin etmek zor değil. Musaba'nın bu harika başlangıcı bir yana, Fenerbahçe'nin transfer stratejisinin sadece bununla sınırlı olmadığını görüyoruz. Bu madalyonun bir yüzü. Evet. Diğer yandaysa çok daha büyük hedefler var. Özellikle forvet hattında John Duran gibi bir yetenek olmasına rağmen Tedesco'nun aklında başka bir plan var gibi.
Hedesco'nun kafasındaki sistemin 3-4-1-2 olduğunu biliyoruz ve bu sistemde Duran gibi bir bitiricinin arkasında, etrafında gezinecek, boşluk yaratacak ve skor katkısı verecek bir 9,5 numara arayışı var. Nkunku ismi konuşuluyordu bu rol için. Evet, o isim şimdilik rafa kalkmış görünüyor, maliyetler çok yükseldi ama Ademola Lookman ve Alexander Sørloth gibi isimler hala ciddi şekilde gündemde. Aranılan profil çok net. Nedir o profil? Atletik, mobil ve Duran'ın o statik oyununu tamamlayacak dinamik bir parça. Anladım. Ve gelelim orta sahaya. Belki de en sıcak gündem maddesine. Lazio'dan Matteo Guendouzi. Bu sadece bir söylenti değil, değil mi? Değil. Bizzat başkanın bu transfer için devrede olduğu konuşuluyor. Bu transfer Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki niyet beyanı gibi bir şey. Neden peki? Guendouzi'yi bu kadar özel kılan bir. Guendouzi'nin profiline baktığımızda tam bir Süper Lig oyuncusu. Agresif, pes etmeyen, rakibin oyununu bozan tam bir savaşçı. Bana biraz Felipe Melo'nun Galatasaray'a ilk geldiği zamanları hatırlatıyor. O kontrolsüz gibi görünen ama takımı ateşleyen, rakibi yıldıran agresiflik. Eğer Tedesco bu enerjiyi doğru yönetebilirse Kadıköy'ün yıllardır aradığı lider orta saha olabilir. İşte burada stratejinin iki ayağını da net bir şekilde görüyoruz. Bir yanda Musaba gibi 5-6 milyona piyasa değerinin altında patlama potansiyeli olan genç bir yetenek avlıyorlar. Bu kulübün uzun vadeli ve sürdürülebilir finansal yapısı için önemli. Diğer yanda ise Guendouzi gibi tecrübeli, kendini kanıtlamış ve şampiyonluğu hemen bugün getirmesi için ne pahasına olursa olsun denilen 25-30 milyon avroluk bir yıldız var. Kesinlikle. Bu hem geleceği inşa etme hem de bugünü kurtarma stratejisinin aynı anda yürüdüğünü gösteriyor. Çok planlı bir hareket bu. Bu sırada kadroda da bir hareketlilik var. Evet, bir temizlik yapılıyor aslında. Oynama garantisi isteyen İrfan Can Eğribayat kiralık olarak Samsunspor'a gidiyor. Yerine daha tecrübeli ve ikinci kaleci rolünü sorun etmeyecek Mert Günok geliyor. İrfan Can Kahveci de gitti. Aynen. Yeterli süreyi bulamayan İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Tedesco kendi sistemine uymayan veya mutsuz olanlarla hızla vedalaşıp tam olarak istediği profilleri kadroya katıyor. Bu çok kararlı bir kadro mühendisliği. Peki Fenerbahçe'nin bu kadar agresif ve planlı hamleler yapması şüphesiz rakipler üzerinde büyük bir baskı yaratıyordur. Özellikle Süper Kupa finali öncesi Galatasaray cephesinde sular pek durulmuyor gibi değil mi? Victor Osimhen krizi haberi buna en iyi örnek sanırım. O olay tam bir perde arkası fırtınasıydı. İddiaya göre Osimhen, Nijerya milli takım kampında Süper Kupa'daki rakibi olacak Ademola Lookman'la bir tartışma yaşıyor. Nasıl bir tartışma? Maç içinde Lookman'a takım oyunu oyna diye bağırıyor. Lookman da 2 gol attım zaten ne anlatıyorsun diye karşılık verince ipler geriliyor. Vay canına. Hatta Osimhen'in sinirle stadı terk edip Türkiye'ye dönüyorum dediği bile yazıldı. Düşünsene, finaldeki en büyük kozun rakip takımdan bir oyuncuyla kavga edip kampı terk ediyor. Galatasaray tarafında kısa süreli bir heyecan yaratmıştır bu. Haberlerin final öncesi çıkması bile takım içi dinamiklerin ne kadar hassas olduğunu, psikolojik savaşın çoktan başladığını gösteriyor. Tabii ki ama Galatasaray'ın asıl gündemi sahanın ortası. Evet, Torreira'nın yalnızlığı. Kesinlikle. Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'nın etrafında dönüyor. Ama rakipler artık bunu çözdü. Torreira'ya özel önlem alındığında orta sahanın direnci ciddi şekilde düşüyor. İşte bu yüzden bir bodyguard arıyorlar. Aynen öyle. Ugarte veya Deniz Zakaria gibi isimlerin gündeme gelmesinin sebebi bu. Onlara sadece bir isim değil, Torreira'nın yükünü alacak, o fiziksel mücadeleyi yapacak ve oyunu domine edecek bir dinamo lazım. Bu bir lüks değil yani. Hayır, artık taktiksel bir zorunluluk haline geldi. Galatasaray'da bu taktiksel arayış ve saha dışı dramalar yaşanırken, Beşiktaş cephesinde ise neredeyse sağır edici bir sessizlik var. Vardı. Ta ki Gabriel Paulista'nın ani ayrılık haberine kadar. Bu gerçekten de transfer piyasasının o rekabetçi doğasından çok hayatın insani tarafını bize hatırlatan bir durum oldu. Ne olduğu açıklandı mı tam? Paulista'nın ailevi bir sağlık sorunu nedeniyle ülkesine dönmek istediği
ve kulüple karşılıklı anlaşarak hiçbir finansal talepte bulunmadan sözleşmesini feshettiği belirtiliyor. Bu her şeyden önce saygı duyulması gereken bir karar tabii ki. Kesinlikle. Elbette insani tarafı tartışılmaz. Ancak madalyonun diğer yüzünde bu ayrılık Beşiktaş için stratejik bir krize dönüşebilir. Dönüşebilir değil, dönüştü bile. Zaten stoper pozisyonunda eksikleri vardı ve şimdi en tecrübeli isimlerinden birini kaybettiler. Piyasadaki sessizlikleri ise endişe verici. Paulista'nın ayrılığı sadece duygusal bir kayıp değil, bu bir kriz. Ocak ayında kaliteli ve uygun maliyetli bir stoper bulmak neredeyse imkansızdır. Beşiktaş buna hazırlıksız mı yakalandı sence? Çok açık. Bir B planları var mıydı? Sanmıyorum. Rakiplerin milyonlarca avro harcayıp kadrolarını güçlendirirken senin en kritik mevkilerinden birinde kan kaybetmen, bu durum şampiyonluk yarışında ne kadar geriye düştüğünün bir göstergesi olabilir. Bu sessizlik plansızlık olarak yorumlanıyor ve bu eleştiriler hiç de haksız sayılmaz. Peki, tüm bu tabloyu birleştirelim o zaman. Fenerbahçe, Musaba gibi bir hazine avı başarısı ve Guendouzi gibi bir kasayı kırma hamlesiyle çift koldan saldırıyor. Evet. Galatasaray, taktiksel bir yarasına merhem ararken saha dışı krizlerle uğraşıyor. Beşiktaş ise Tümbolar ışığında sana ve bizi dinleyenlere düşünmeleri için bir soru bırakalım. Bu transfer dönemi sadece bu sezonun ikinci yarısındaki güç dengelerini mi yoksa Türk futbolundaki şampiyonluk formülünü mü yeniden şekillendiriyor? ilginç bir soru. Artık olay sadece büyük isimleri kovalamak mı yoksa Musaba gibi akıllı ve hedefe yönelik ucuz transferlerle Guendouzi gibi pahalı ama kilit bir parçayı birleştirebilme sanatı mı daha değerli hale geliyor? Sanırım önümüzdeki haftalar bu sorunun cevabını bize verecek.